Herkese merhabalar canlar. Yine bir ürün tanıtımıyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere tanıtacağım ürün Ulanzi iLight Mini RGB tüp ışık. Haydi gelin hep birlikte inceleyelim. Peki bu ışık kimin, neden, niçin işine yarar? Oraya gelecek olursak. Bu ışık eğer sosyal medyaya içerik üretiyorsanız, fotoğraf ve video çekmekten keyif alıyorsanız ya da yanımda bir ambiyans ışığı dursun, işte kampçıyım, evdeyim, ne bileyim taşınabilir bir ışığa ihtiyacım var diyorsanız tam da sizin istediğiniz sorulara cevap verecek bir ürün. Fiyat performans ürünü mü? Benim aldığım dönemde fiyat performans ürünüydü ama şu an açıkçası çok da fiyatı uygun değil. Ürünü eskaza zincir marketlerde gezerken denk geldim ve hemen araştırma yaptım internetten kısaca ve birkaç video izledim. Çünkü Ulanzi markasına çok aşinayım. Özellikle DJI'nin üretmiş olduğu drone, gimbal, benim kullandığım Pocket gibi cihazlara ek aparatlar üretiyor. Işığını görünce aslında bir miktar şaşırdım. Fakat incelediğimde yorumlarının çok güzel olduğunu ve aslında tam da benim aradığım ürün olduğunu öğrendim ve hemen edindim. Uzun bir süredir de kullandım. Hani direkt alıp böyle kutu açılışı yapayım, hemen size çekeyim gibi bir kaygım olmadı açıkçası. Önce uzunca bir inceledim. Şarjına, işte ışığına, parlaklığına, modlarına bir hakim olduktan sonra birkaç videomda da kullandım. Ve memnun olduğum bir ürünü açıkçası sizlere tanıtmak istedim. Bu videoyu izledikten sonra karar verip almak isteyenler için hemen kısaca bir kutu içeriğini göstereyim sizlere. Ürünün kutusu bu şekilde. Zaten kutusu da bir hayli küçük. Hemen kutuyu hızlıca açıyorum. İçerisinden iLight'ın kendisi, bir adet kullanma kılavuzu ve bir adet Type-C şarj kablosu çıkıyor. Type-C olması benim özellikle hoşuma gidiyor. Çünkü bu tarz ürünlerde artık eski model şarj yöntemlerini çok tercih etmiyorum. Ürünün kendisine gelecek olursak. Özellikle eldeki, avuç içindeki duruşunu size şu şekilde gösterebilirim. Yani avucunuzun içine çok rahat bir şekilde sığıyor. Çantaya değil, cebinize bile koyduğunuzda bir yerden bir yere çok rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Dış kasasından bahsedecek olursak, kasası güzel, sert plastik. Hemen üst kısmında bir Ulanzi logosu var ve modeli yazıyor. iLight. Aşağı tarafa indiğimizde 0 ila 360 arasında bir renk barı var. Renkleri kendiniz ayarlarken RGB renk bu bardan yardım alabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel oluyor. Alt kısma geldiğimizde bir adet açma kapama tuşu var. Bir adet menü tuşu ve alçaltma azaltma diyebileceğimiz bir fonksiyon tuşları var. Bir de LCD ekranı var. Üst kısmında ise bir 120 derecelik açıya sahip difüzöre sahip. Sağında ve solunda standart tripodlara bağlayabileceğiniz tripod girişleri mevcut. Gelelim özelliklerine arkadaşlar. iLight 108 gram ağırlığında ve yaklaşık 10 santim boyunda. 3.7 voltla çalışıyor ve 2000 mAh pile sahip. Bu ne anlama geliyor? Siz bu ışığı en parlak modda kullandığınızda yaklaşık 1,5 saat kesintisiz ışık sağlıyor sizlere. 33 beyaz, 33 sarı, 22 RGB led var içinde. Az önce de söylediğim gibi 120 derece gibi bir geniş açıya sahip. Beğendiğim ve sevdiğim özelliklerden bir diğeri ise Type-C'den şarj edebiliyorsunuz. Şarj ederken de ışığı kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Işık yaklaşık 700 lüks değere sahip. Aslında burada iki konu birbirine çok fazla karışıyor. Lüks ve lümen farkı. Hemen kısaca bahsedecek olursak, lümen dediğimiz şey kaba tabirle ışık kaynağının ne kadar ışık yaydığının ölçütüdür. Yani buna kısaca parlaklık diyebiliyoruz. Bir de bunun yanında lüks var. Birim yüzeye düşen ışık miktarı olarak biliniyor. Yayılma açısı arttıkça lüksü düşüyor. Size kısaca şöyle bir resimle anlatayım. Resimde A ve B yüzeyi aynı ışık miktarı alıyor. Fakat B yüzeyi daha geniş açı ile ışık aldığı için birim alana düşen ışık miktarı yani lüks B'de daha az, A'da daha fazla. 700 lüks değere sahip. Yani fazlasıyla aslında kapalı mekanlarda bana yetti diyebilirim. Ürünü çalıştırmak için açma kapama tuşuna uzunca basıyorsunuz ve ufak bir Ulanzi logosundan sonra ışık kullanıma hazır hale geliyor. Şöyle kameraya da çevireyim. Gördüğünüz gibi aslında parlaklığı gayet iyi. Güç tuşuna normal bir şekilde bastığınız zaman da modlar arasında geçiş yapabiliyoruz.
Ürünün toplamda 3 modu var. CCT mod, RGB mod ve hazır sahnelerin bulunduğu mod. CCT moda gelelim hemen arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi Kelvin değerini belirleyebileceğiniz bir bölüm ve altında da parlaklığını belirleyebileceğiniz bir bölüm var. Yukarı aşağı tuşlarından arkadaşlarım Kelvin'i yükseltebiliyorsunuz. Kelvin'i yükseldikçe ışık yavaş yavaş mavileşiyor. Şu an 9000 Kelvin'deyim. Aşağı basıyorum. 2500 Kelvin'e kadar düşürüyorum. Gördüğünüz gibi ışık sarardı. Menü tuşuna bir kez bastığım zaman da ışığın parlaklığına müdahale edebiliyorum. Şu an ışığın parlaklığını tamamen kapattım. Şimdi de yükseltiyorum. Şu an %100'de. Hemen bir diğer moda geliyorum. RGB mod. RGB moda geçtiğimizde burada meşhur HSL üçlüsünü görüyoruz. Yani Hue, Saturation, Lightness. Daha doğrusu Türkçe'ye çevirecek olursak renk, doygunluk ve parlaklık diyebiliriz buna. Öncelikle menü tuşundan Hue'ya geliyorum. Yani renge. Şu yukarıdaki 0 ile 360 arasındaki renk barından rengimi ayarlamak için uygun değere getiriyorum. Mesela ben mavi istiyorum. Ortalama 240'lara gelmem lazım. Şu an bakın ışık maviye döndü. Hemen menü tuşuna bir kez basıp Saturation'a geliyorum. Yani doygunluk. Doygunluğu da 0 ile 100 arası ayarlayabiliyorsunuz. Doygunluğu kıstığınızda gördüğünüz gibi ışık beyaza, arttırdığınız zaman da yani 100'e getirdiğinizde almak istediğiniz renge dönüyor. Menü tuşuna basıyorum ve Lightness'a yani parlaklığa geliyorum. Şu an 80'de. Parlaklığını azaltıyorum. Şu an 0'a geldi. Parlaklığını arttırmaya başlıyorum. Şu an büyük ihtimalle 100'e gelmiş olması lazım ve 100'e geldi. RGB modda da mantık bu şekilde. Bir diğer eğlenceli modumuz ise sahne modu. Sahne modunu göstermeden önce size şöyle bir ışıkları kapattım. Burada 20 farklı hazır mod mevcut. Bunlar ne işte? Örneğin polis arabası, ambulans, havai fişek, televizyon, mum ışığı, parti ışığı, flash ışığı, SOS ışığı ve bunun dışında kullanabileceğiniz çeşitli ambiyans ışıklar içerisinde mevcut. Parlaklığını şöyle bir de yüzümde göstereyim, yani bu şekilde de algılamış olun. Az önce ışıklar kapalıydı. Ürünün parlaklığı gayet yeterli, gördüğünüz gibi. Herhangi bir çekim yapacağınız zaman koyduğunuz yüzeyi çok rahat bir şekilde aydınlatabiliyor ya da arkanızda ambiyans aydınlatma olarak da kullanabilirsiniz. Özellikle belirtmem gereken bir yer daha var: mıknatısları. Ürünün mıknatısları gerçekten çok dayanıklı ve çok sağlam yapışıyor. Yani bir metale bıraktığınız anda hiç kayma, titreme vesaire bir durum yaşamadan tüm işinizi halledebilirsiniz. Ürünün tripod bağlantı noktalarının olduğu yerde aynı zamanda mıknatıs var yine. Birden fazla eyelight'ı alıp birbirine ucuca ekleyebiliyorsunuz. Tabii gönül ister 4-5 tane olsun ama maalesef ülke şartlarında durumlar bu. Gelelim son yorumumuza. Ben bu ürünü uzun süreden beri test ediyorum ve almak isteyecek arkadaşlara şahsım adına tavsiye ederim. Son derece portatif, son derece kullanışlı. Fiyat performans olarak da hala fiyatı bir miktar kurdan kaynaklı yüksek olsa da bence standartlarda, Türkiye standartlarında alıp kullanabileceğiniz bir ışık. Çünkü her alanda kullanabiliyorsunuz. Ben kullandığım süre boyunca şarjından çok memnun kaldım. Herhangi bir şarj problemi çekmedim. Zaten yanınızda yeterli bir power bank'iniz ya da işte yakınınızda bir priz varsa hemen şarj edip ondan sonra da çok rahat bir şekilde işinizi görebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Aklınızda herhangi bir soru veya soru işareti takılı kalırsa lütfen çekinmeden yorumlarda belirtin veya özelden yazabilirsiniz sosyal medya üzerinden. Her türlü sorunuza cevap vermekten mutluluk duyarım. Şimdilik bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.